Selam herkese, Cursefix'tesiniz. Bugün Connect aracımızda çeşitli bakım ve işlemlere devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere direksiyon ile alakalı bir işlem olacak. Kanala çok fazla video çekmeye çalışıyorum ancak edit, kayıt vesaire süreçlerini geliştirmeye ihtiyacım var. Bu yüzden çalışıyorum. Bu da zamanımın çoğunu götürüyor. Şu anda editlenmeyi bekleyen birkaç video ve kayıt yapılacak işlemler var. Sizden ricam desteğinizi eksik etmeyin. Soru ve önerilerinizi paylaşmaktan kaçınmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Başlamadan önce detaylı anlatımda siz de kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Peki direksiyon hidrolik yağı nedir? Direksiyon hidrolik sıvısı hidrolik direksiyon sistemi için hidrolik destek sağlar. Direksiyon hidrolik yağı köpürmeyi önlemek, korozyonu bastırmak ve hidrolik direksiyon pompası ve direksiyon dişlisinde yüksek performansla yağlama yapmak için katkılarla güçlendirilmiş mineral yağ veya sentetik yağlardır. Yani kısacası hidrolik sistemli bir direksiyonunuz varsa ve dönüşlerinizi az efor harcayarak aracınıza yaptırıyorsanız bunun arkasında iyi bir sistem ve bunun düzgün çalışması için de sağlıklı bir hidrolik yağı vardır. Öncelikle alanımızı oluşturalım. Direksiyon hidrolik haznemizi üzerinde direksiyon işareti olan kapaktan anlayabiliriz. Çoğu araçta bunu belli eden görseller ve yazılar bulunur. Eğer bulamıyorsanız araç kitapçığınızdan en doğrusunu öğrenebilirsiniz. Kapağımız biraz kirlenmiş, buna da bir el atmamız gerekecek. Öncelikle içerisindeki eski sıvımızı boşaltmamız gerekecek. Bu işlemi hızlı ve kolay yoldan yapmak ve hazneyi üstten boşaltmak için bir sıvı pompasına ihtiyacımız var. Şu şekilde çok basit ve ucuz bir pompa işimizi görecektir. Ne kadar üstten yapıyor olsak da kirlenmek istemeyiz. Bu yüzden eldivenlerimizi takıyoruz. Süreçte ilerlemek için öncelikle haznedeki eski sıvımızı direksiyon kutumuzdan çekiyoruz. Bunun için 500 ml'lik bir şişe de gayet yeterli olacaktır. Ben 1 litrelik kullandım. Ve çekme işlemine başlıyoruz. Hazneden eski sıvıyı ne kadar çekebilirsek o kadar iyi. Bu işlemi aşağıdan hidrolik hortumunu sökerek de yapabiliriz. Ancak bu hem zaman hem de daha meşakkatli olacağı için hızlı yöntemle devam ediyoruz. Haznedeki sıvının çoğunu aldık. Şimdi aracı çalıştırıp kalan sıvının da yukarı taşımasını bekleyelim. Ben sıvı içinde geçsin diye direksiyonu sağa sola çevirdim ancak bu işlem için tekerlerin havada olması daha sağlıklı olacaktır. Ben hep birlikte görebilmemiz açısından bunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi hidrolik sıvısı olmadan direksiyonumuz pek sağlıklı çalışmıyor. Bu işlemde çok daha fazla hidrolik sıvısını aracımızdan alabildik. Eski sıvımızın rengi ortada. Çok kötü değil ancak iyi de görünmüyor. Berraklığını kaybetmiş artık. Neyse ki artık onunla bir işimiz yok. Teşekkür edip kenara alıyoruz. İşleme başlamadan hazne kapağımızı da kirli yağlardan ve tozdan arındırıyoruz. Aynı şekilde hazne ağzımızı da. Şimdi sıra yeni sıvımızla tanışmaya geldi. Herhangi bir reklam yok. Aracımda genellikle Castrol marka madeni ürünler kullanıyorum. Bu işlemde de bunu Castrol'den yana kullandım. Tabii ki bunu araştırma yaparak karar veriyorum. Almış olduğum üründe de yazıldığı gibi tamamen direksiyon hidrolik sıvısıdır. 1 litrelik şeklinde satılıyor. Zira boşalttığımız sıvıyı da görünce bu işlem için 1 litre gayet yeterli, hatta garanti bir boyut. Şimdi dolum işlemimize geçiyoruz. Etrafa saçılmaması için de hunimizi hazne ağzına takıyoruz. Aldığınız ürünlerin orijinalliğini sorgulayın ve her zaman güvenilir satıcıdan alışveriş yapın. Madeni yağlar konusunda çok fazla sahtecilik yorumları okudum. Tedbirli olmakta fayda var. Dolum sırasında hazne seviyesini kontrol edelim. Yeterli seviyede olduğunda ise aracımızı çalıştırıp sıvının sistem içinde dolaşmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi max ve min çizgileri var ve birbirlerine çok yakın. Max seviyesini aşmamak şartıyla dolum yeterli olacaktır.
Bir süre bekledikten sonra seviyede değişiklik yoksa kapağımızı kapatabiliriz. Şimdi bir test sürüşüne çıkalım. Direksiyonda hafif gıcırdanmalar var. Bir süre sıvının her yere ulaşmasını bekleyelim. Evet, sizin gördüğünüz, benim de hissettiğim üzere direksiyon çok daha iyi durumda. Şu an ses yok ve dönüş hissiyatı da eskiye göre çok daha iyi. Son olarak haznemizi tekrardan kontrol ediyoruz ki seviyede bir değişiklik var ise ekleme yapabilelim. Herhangi bir sorun görünmüyor. Kapağımızı da kapattıktan sonra işte bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aracınızda uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Karus Fixat, peace out.